BJ Design'den herkese merhaba. Benim adım Burcu. Bugün sizler için böyle bir model hazırladım. Değişik, yine farklı bir tasarım yapmaya çalıştım. Benim hoşuma gitti. Güzel, değişik oldu çünkü. Burada şöyle yakından öncelikle modeli tanıtayım. Taban yapmayı çoğunuz biliyorsunuz zaten. Kullandığınız standart tabanlar olduğunu da biliyorum. Fakat bu tabanı yaparken birazcık değişik bir sistem kullandım. Değişik bir teknik. Bunu da daha önce dikdörtgen bir tabanda anlattım aslında. Onun ovalini yaptım şu anda. Bu spiral bir taban değildir. Ama fark ettiğiniz üzere hiçbir şekilde birleşim yerleri de belli değil. Kapatmaları farklı yaptığımız farklı bir taban çeşidi. Bence bu kısmını da izlemenizi öneririm. Ama zaten yaptığınız bir taban çeşidi varsa onu da kullanabilirsiniz. Çünkü modelle tabanın arasında herhangi bir fark yok. Burada tunus tekniğini kullandım. Sağ çapraz tunus, sol çapraz tunus, saplar da tunus ama bunlar da düz. Yani 3 çeşit tunus tekniğini de üçünü de kullandım. Üçünü de gösterdim, anlatmaya çalıştım. Yaparken çok eğlendim çünkü bunların birleştirilmesi vesaire böyle puzzle çözmek gibi çok eğlenceliydi benim için. Yalnız küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben biliyorsunuz modelleri böyle tasarlayarak yaptığım için arada böyle ufak tefek hatalar da olabiliyor. Bu çantada oldu mesela ama çok emek verdiğim için sökmek istemedim. Çok da belli olmadığı için zaten kendim kullanacağım çantayı. O nedenle bıraktım ama şurada fark edebilirsiniz belki. Şurada bir hatamız var. Onu siz nasıl düzelteceksiniz onu anlatmak istiyorum. Bu kısım önemli. Yapmak isteyenler için bu kısım önemli. Dikkatle dinlerseniz sevinirim. Taban bittiğinde 124 tane ilmeğimiz vardı ve ben videonun içerisinde dördün katı üzerine kuracağım modeli demiştim. Ki zaten dördün katı aslında ama aynı zamanda 8'in de katı olması gerekiyor. Çünkü sağ ve sol diye gidiyor ve şurası 8 tane. Dolayısıyla şu tabanı yaptığınızda üzerine bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan 4 tane ilmek eklemenizi rica edeceğim. 128 tane eğer ilmeğiniz olursa böyle bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Toplamda dediğim gibi ben 124 yaptım. 4'ün katı şeklinde yaptım ama aslında 8'in katı olması gerekiyor. O nedenle taban bittiğinde birer tane artış yapmanızı rica edeceğim. 128 ile başlarsanız sorunsuz ve problemsiz olarak sonuna kadar gidecektir. Umarım bu kısmı dinlersiniz çünkü bu kısım önemli. Şuradaki hatanın olmaması için bunu özellikle belirtmek istedim. Zaten o kısımda da bir İngilizce açıklama ekleyeceğim. Türkçe bilmeyenler için de umarım düzeltici olur diye düşünüyorum. Fermuarlı yaptım bu sefer. Şöyle göstereyim. Böyle bir fermuar kullandım. Yine değişik, farklı olsun diye. İçi dolu yine. Benim için eğlenceli bir çalışma oldu. Ben çünkü farklı çalışmalar yapmayı seviyorum. Farklı örnekler göstermeyi, bir de ilham vermeyi seviyorum. Çünkü ben bunları aklıma geldiği şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi aralarda böyle ufak tefek hatalar da olabiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama hayalimdeki bir şeyi çıkarttığım zaman, bir de ilham kaynağı olduğum zaman çok çok mutlu oluyorum. Umuyorum sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız, hediyeler verirsiniz sevdiklerinize. Ufak bir ricam da kanalıma abone olmanız ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum ve hazırsak videomuza geçebiliriz. Zincir çekerek başlıyorum. 38 tane zincir çekeceğim öncelikle. 1, 2, 3, 4, son zinciri bırakıyorum. Bir öncekine girerek sık iğne yapıyorum. Sıradakine girdim. İlmek alıp sık iğne yaptım. Sıradan sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettireceğim. Son zincirin içine şu kilit, bunu saymıyoruz. Son zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Karşı tarafa geçmiş olduk.
Şimdi her birine bir tane yaparak sıra sonuna kadar yine devam edeceğim. Sıra sonuna yaklaşıyorum. 2 ilmek var. Bunu da ördüm. Ve son ilmeğin içine, yani ilk sık iğneyi yaptığımız son deliğin içine 2 tane daha yapacağız. Ama birincisini yapıyorum. İkincisini birleştirirken oluşturacağım için ipi burada kesiyorum. Sürekli olarak ip kesmeyeceğiz. Değişik bir taban yapacağız yine. Burada sadece birleşmelerin belli olmasını istemediğim için bir sefere mahsus bu ipi keseceğiz. İlk yaptığımız sık iğneye arka taraftan giriyorum. İpi arkaya çekiyorum. Çıkardım. Şimdi ipin geldiği şuraya gireceğiz alt taraftan. Bunu da şu alttaki ilmekle beraber alıyorum. Ve ipi tekrar buradan geçiriyorum. Şimdi şöyle bakalım. İki tarafta da iki köşede de 3'er tane ilmeğimiz oldu. Aralarda da 35 tane düz sık iğnemiz var. Şimdi tekrar başlayacağız. Bu 3 tanenin dışında başlıyorum. Bakın 1, 2, 3 şuradan ya şuradan herhangi bir yerden başlayabiliriz. İpin ucundan böyle bir miktar bırakıyorum. Kapatmaları onunla yapacağımız için bir kuyruk bırakıyorum. Buradaki 3 taneyi bıraktım. Şu dördüncüden başlayalım. İlmek çekiyorum. Bir zincir yaptım. Bunun üzerine bir sık iğne yapmıyoruz şu anda. Aynı deliğe tekrar girmeyeceğim. Bunun kapatmasını, üzerindeki sık iğnesini dönerken oluşturacağız. Düz bir şekilde sıradan alarak diğer tarafa kadar gidiyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Bakın burası dönüş için yaptığımız 3 tane ilmek. Bu ilmeği artık son 3 taneye geldiğimde son ilmeği işaretliyorum. Şimdi bunların her birine ikişer tane yapacağız. Birinciye giriyorum. 1, aynı yere 2. Sıradakine girdim. 1, aynı yere 2. Bir sonrakine girdim. 1, aynı yere 2. Şimdi düz olan kısma geldim. Birincisini örüyorum. Yani burada 6 tane yaptık. Düz olanı işaretliyorum. Ve diğer kenara kadar her birine bir tane yaparak devam ediyorum. Sona yaklaşırken burada kestiğimiz ip vardı ya, kuyruk olan değil. İlk kestiğimiz, bıraktığımız kısa olan. Onu şöyle şuraya doğru bırakıyorum. Onun üzerinden öreceğim ki tekrar saklamak zorunda kalmayayım. Şu şekilde onun üzerinden örüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane daha örelim. Düz olan son ilmeği tekrar işaretledim. 3 taneye geldim. Yine her birine 2 tane yaparak bitireceğiz. 2, ikincisine girdim. 1, 2, üçüncüye girdim. 1, 2. Şimdi birleştirme kısmına geldim. Sırayı kapatacağım. Şöyle dik çıktığımız yer vardı. Bakın bunun üzerinde herhangi bir sık iğne, yatay yok. Onu birleştirirken oluşturacağız. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu ilmeği geri alıyorum. İkili bıraktım. Bu ipi bırakıyorum.
Ve daha önce burada sakladığımız kuyruk olan kısmı alıyorum. Bununla kapatmayı yapacağız. İplerin içinden bu kuyruğu çıkartın. Tamamen çekip çıkartıyorum. Ve bunun üzerindeki yatay olan sık iğnenin arka tarafından ön tarafına doğru giriyorum. Çevirmeden göstermeye çalışacağım sizin için de kolaylık olsun diye ama bunu arka tarafa alıyorum. Yine içinden çıkarıyorum. İlmeğin yarısını yapmış olduk bu şekilde. Bakın şurası yarısı. Şimdi buraya doğru ikinci kısmını yapacağız. İpin en son çıktığı noktadan ikili bir şekilde bu ilmeğe geri giriyorum. Ve ipi bu sefer de aşağıya doğru alıyorum. Bakın o kadar muntazam bir birleştirme ki sıranın nerede başladığı, nerede bittiği asla belli olmuyor bu şekilde. Burayı kapattıktan sonra şimdi şurayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Burası düz olan kısım. Bunu işaretliyorum. Düz olan kısmı işaretlediğimiz için. Bu kuyruğu biraz çekeceğim. Sıkıştıralım burayı. Şimdi bir sonrakinden girip ipin devamını, kuyruk orada bekleyecek. İpin devamını alıyorum. Örmeyi normal yumaktan yapacağız. Kapatma kısımlarını sadece bu kuyrukla yapacağız. Tekrar bir sonraki ilmekten, bunu bir öncekinden de yapabilirsiniz ama burada sayı artışları olduğu için düz olan kısımdan yapmaya çalışıyorum. Bir sonrakinden girdim, bir tane zincir çekiyorum ve bunu böyle bırakıyorum. Bakın bu, şu alttan göstereyim, şu kısmını yapmış olduk. Üstünü döndüğümüzde birleştireceğiz. Yani aynı yere tekrar girip sık iğne yapmayı, sayı artar. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğne yaparak başlıyorum. Düz bir şekilde diğer tarafa kadar gideceğim. Düz olan kısmı bitirdim. 6 tane olan yere geldim. Köşedeyim. Tek çift, tek çift, tek çift şeklinde yapacağım. Yani birincisine giriyorum. Bir tane yaptım. İkinciye geçiyorum. 1, 2. Diğerine geçtim. Bir tane. Sıradakine girdim. 2 tane. Bir tane ve 2 tane. Yani buradaki ilmek sayımız 6'dan 9'a çıkmış oldu. Artırmış oldum. İşaretleyici çıkartıyorum. Düz olan kısmı örüyorum. Bunu tekrar takıyorum yerine. Diğer kenara kadar gidiyorum. Diğer kenara geldim. Yine aynı şekilde tek, çift, tek, çift, tek ve çift. Şimdi işaretleyicinin, dolayısıyla birleştirmenin olduğu kısma geldim. Şimdi buradaki ilmeği örüyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi buradaki ilmeği örüyoruz. Ama kapatmasını, yani çift olarak bırakıyorum tığımda. Kapatmasını bunu bırakıp kuyrukla yapıyorum. Diğer ipi aldım. İkisinin de içinden geçip çıkartıyorum. Yine
Bu hava ilmeği yapmıştık. Bunun üzerindeki sık iğneye bağlayacağız. Yatay olana girdim. İpi buradan geçiriyorum. Yine yarısını yapmış olduk. Tam çıktığı şu noktaya arkadan giriyorum. Bunu şuradan da girebilirsiniz ama boğuldurmaması için ben özellikle şu alttaki ilmeği de alarak giriyorum. Şöyle ikili giriyorum. Burayı biraz daha sıkı tutsun diye. Yoksa tek de alsanız olur. Yine içinden çıkardım ve kapatmış oldum. 2, 4, 6, 8, 9 düz olan kısmı işaretleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şunu işaretliyorum. Burada karıştırırsanız kaç tane vardı falan diye şu arayı da sayabilirsiniz. Şu aralarda 35 tane işaretleyiciler dahil 35 tane olması gerekiyor. Kontrol edelim hatta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane. Aralarda 35 tane olacak. Sırayı bu şekilde kapattık. Bir üst sıraya çıkmak için yeniden normal ipimizi alıyoruz. Kuyruğu bırakıyoruz. Normal ipi alıyoruz. İşaretleyicinin yine sol tarafından giriyorum. Hava ilmeği yaptım ve sıradakinden sık iğne yaparak diğer köşeye kadar gidiyorum. Buradaki 9 ilmeği 12'ye çıkaracağız. Şimdi bir önceki sırada bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz. Yani birinciye tek, ikinciye tek, üçüncüye çift yapıyorum. Bir, aynı noktaya 2. Tekrar ediyorum işlemi. Tek, tek, çift. Tekrar tek, tek ve çiftle bitiriyorum. 12 tane ilmeğimiz olacak. İki, 4, 6, 8, 10, 12 tane oldu. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Diğer tarafa kadar hepsine bir tane yaparak devam ediyorum. Diğer tarafa geldim. Yine iki tek, bir çift, iki tane tek, bir çift, iki tane tek, bir çift yapıyorum. İşaretleyiciyi çıkardım. Girip ilmeği alıyorum ve ipi bırakıyorum. Kuyruk olan kısmı aldım. Ve ikisinin de içinden bu iple geçiyorum. Bağlayacağımız yer yine yatay olan ilmek. Buradan giriyorum. İpi arkaya alıyorum. Çıktığı yerden tekrar giriyorum. Ve bu sefer de aşağıya çekiyorum. İki, 4, 6, 8,
10, 12 tane düz olanı işaretliyorum. Şimdi işlemler bu şekilde devam edecek. Zannediyorum anlaşılmıştır. Tekrar videoyu uzatmamak için devamını anlatarak gideyim. Şimdi hava ilmeği yapıp başlıyoruz. Düz bir şekilde geldikten sonra hepsine çift yapmıştık. Sonra bir tek bir çift. Bir sonraki sırada iki tek bir çift yapmıştık. Şimdi bu sırada da üç tek bir çift yapacağız. Bir sonraki sırada dört tek bir çift. Bir sonraki sırada beş tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani buraya kadar geliyorum. Şunu da ördükten sonra bunu tekrar takıyorum. Tek 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 çift. Tek 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 çift. Tek 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 çift yaparak bitiriyorum. Dönüyorum, aynı şekilde geldim. Yine 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yapıyorum ve birleştirme işlemini daha önce gösterdiğimiz gibi yapıyoruz. Bir sonraki sırada 4 tek bir çift, bir sonraki sırada 5 tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ben tabanı üzerine koyacağım modele göre ayarlayacağım ve kaç sıra yaptığımı da bitirdiğimde söyleyeceğim. 7 tek bir çift olan sırayı bitirdim. Şuradan bir yerden göstereyim. Bakın çiftten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tek bir çift olan sırayı tamamladım. Şu an o noktadayım. Bir ölçü vereyim tabanın ölçülerine. Genişlik 35,5-36. Derinlikte 13,5 santimetre. İsterseniz büyütebilirsiniz. 8 tek bir çift, 9 tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar büyür bu. İsterseniz de küçültebilirsiniz. Benim için şu anda bu taban ideal. Bu aşamada lütfen ütüleyin. Dümdüz olacaktır. Benim yanımda ütü olmadığı için ben model kurumuna geçeceğim. Kaldığımız yerden başlıyoruz. Sadece arka tarafını kullanarak şundan alayım. Gevşeme yapmasın. Sadece arka tarafını kullanarak yine bir hava ilmeği yapalım. Şu kuyrukla bu sırayı da kapatıp ondan sonra keselim. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sırada duvara çıkma basamağı gibi düşünün bunu. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Her birine sadece bir kere ve sadece arka taraflarını kullanarak bu şekilde döneceğim. Şu an burayı yapıyorum mesela. Hiçbir şekilde artış yapmıyorum. Aynı şekilde her birine bir tane yapıyorum sadece. Artış yok. Devam ediyorum. Sırayı sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Yine sona geldim. Tabanda yaptığımız gibi ilmeği alıyorum. Kuyruğa geçiyorum. Kapatıp içinden çıkartıyorum. İlk ilmeği de bağlayalım. Burası da muntazam bir şekilde bu sırayı da bitirmiş olalım. Tamamdır. Şimdi ilmekleri sayacağım. Kenarlarda 27 var. Buralarda da 35 tane var. 27 çarpı 2 artı 35 artı 35. 124 tane ilmeğimiz var şu anda örneğin etrafında. Dörtlü gruplar halinde çalışacağız. 124 dörde bölünüyor. 4 4 yapacağım. Herhangi bir yerden giriyorum. Bir ilmek çekiyorum. Tunus tekniği yapacağız şimdi bu sütunları öyle söyleyeyim. Ama ilkini yani kahverengiyle bu renkli olanları sağa doğru yatıracağım. Diğer renkli olanları sola doğru yatıracağım. Yani çapraz tunus yapacağız. İkinciyi çekiyorum. Yanındakinden üçüncüyü aldım. Ve yanındakinden dördüncüyü aldım. Bir tane tekli alıyorum. İp aldım. İkili. İp aldım. İkili. İp aldım. İkili. Şimdi bunu dediğim gibi sağa doğru yapacağım.
Hiç zincir falan çekmeden şu aradaki 2 tane ilmeğin ortasındaki boşluğa giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir sonraki boşluğa, bakın şu yatayların, çapraz gibi duranların ortasındaki boşluğa girip bir ilmek daha alıyorum. Diğer ikisinin ortasında, şununla şunun ortasındaki boşluğa girip bir ilmek daha alıyorum. Sonuncusunu şöyle yan çevirirseniz daha rahat görürsünüz. Buradan alacağım ama şu arkasındakiyle beraber alıyorum. Bu aradan ikisinin içinden bir ilmek geçiriyorum. Tığımda toplam 5 tane ilmek olacak. 2 2 geri çekiyorum. 2 2 2 ve 2. Bu şekilde hafif sağa doğru yatırmış olduk. Gördüğünüz gibi. Normal düz gitmek isteseydik eğer ilkini tekli almamız gerekiyordu. Ama ben sağa çapraz gitmesini istediğim için bu şekilde yapıyorum. Son 2 tanenin ortasından başlıyorum yine. Bakın buradaki boşluktan başlıyorum. Şöyle aradan görünüyor. Buradan başlıyorum. Bir ilmek aldım. Bir sonraki boşluktan ilmek alıyorum. Bir sonraki boşluktan ilmek alıyorum. Ve sonuncusunu dediğim gibi şu 2 ilmeği beraber alarak çekiyorum. 5 tane ilmeğim var. Tığımızda 5 ilmek olacak ama 4 seferde toplayacağız. 2 2. 1 2 3 4. Tekrar göstereyim. Şöyle açtı. Şöyle şurasından çekerseniz bakın bütün boşluklar görünüyor aslında. İlk boşluktan giriyorum. İkinci ilmeğimi aldım. Sıradakini alıyorum. Sonuncusunu ikili bir şekilde alıyorum. 5 ilmeğimiz var. 2 2 geri çekiyoruz. 4 seferde geri çektim. Bu şekilde çapraza doğru, yani sağa doğru hafif meyilli olarak şu anda gördüğünüz gibi gidiyor. Bu şekilde uzun bir parça yapacağım. Çantanın boyutunu ayarlayayım. Ondan sonra ne kadar yaptığımı tekrar göstereceğim. Bu şekilde devam ettim. 35 sıra ördüm. Bunu da şuradan sayabilirsiniz. Bakın şunlar, şu yan tarafını şöyle çevirdiğinizde buradan ilmekleri görebilirsiniz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorum. Bu şekilde 35 sıra yaptım. Bence bu yükseklik yeterli. Daha fazla uzatmama gerek yok. Şimdi buradan ipi kesiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi buradan kesiyorum. İpi kestim, çıkardım. Şimdi tekrar sağa doğru olanları arada 4 boşluk bırakarak tekrar başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. Sıradakinden girip tekrar aynı işlemi yapacağız. Ama ben başlangıcını göstereyim. Ben şimdi ters olanını da anlatacağım. Daha sonra buraları tamamlayacağım. Buradan yine 1, 2, 3, 4 tane ilmek çıkardım. İlkini tekli çıkartıyorum. İkili, ikili, ikili. Yine ilk boşluktan giriyorum. İkinci boşluktan giriyorum. Üçüncü boşluktan giriyorum. Sonuncusunu da şu 2 taneyi yapıyorduk. Bu şekilde yapıp 2 2 geri çekiyorum. 2 3 4. Bu şekilde devam edeceğiz. Araya da 4 tane 1, 2, 3, 4 tane boşluk bıraktık. Bunu da tamamlayacağız. 4 boşluk bırakacağız tekrar. 4 boşluk tekrar. Bu şekilde bunları tamamlayacağız. Ama ben şimdi şu aradaki kısmı anlatacağım size. Şimdi bu arada bıraktığımız boşluğa, buradaki 4 tane ilmeğe sola doğru çapraz yapacağız. İlk ilmekten giriyorum. Bir tane çektim. Sıradakine girdim. 1,
Sıradakinden bir tane, sıradakinden bir tane. Yine toplam 4 tane. İlk sırada hepsini, birincisini 1, diğerlerini 2 olacak şekilde alıyorum. Şimdi bunu bu taraftan keseceğiz, bu taraftan artıracağız. Yine aynı şekilde ilk boşluğa giriyorum. İkinci boşluğa giriyorum. Üçüncü boşluktan aldım. Ve son 2 ilmekten aldım. Aslında burada yaptığımızla aynı şekilde alıyorum ilmekleri. Ama geri bırakmamız, toplamamız farklı. İlkini tek olarak alıyorum. 1. İkili alıyorum. İkili alıyorum. 3 tane ilmeğim kaldı. Üçünü beraber alıyorum. Bu taraftan kestim, bu taraftan artırdım gibi düşünün. Sola doğru yatacak. Şimdi şu 2 tane ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum. 1. İkinci boşluktan aldım. Son boşluktan aldım. Ve 2 tane ilmeğin olduğu yerden aldım. İlkini bir tane çekiyorum. Ki buradan artış olsun diye, bu tarafa doğru yatabilsin diye. 2 tane çekiyorum. 2 çekiyorum. Ve kalan 3 tanesini tek seferde topluyorum. Şu şekilde devam edecek. Tekrar göstereyim. Şuradaki boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4. Yani aslında yine tığda 5 tane ilmeğimiz var ama bırakma şeklimiz farklı. İlkini tek bırakıyorum. Diğerlerini 2 2. Sonuncusunu da 3 ilmeği tek seferde bırakıyorum. Beş ilmeğim var. Birli, ikili, ikili, üçlü. Yine 5 ilmek topluyorum. Yani 4 tane topluyorum. Tığımdakiyle beraber 5 oluyor. Birli, ikili, ikili, üçlü. Şimdi gördüğünüz gibi bu da sola doğru gidiyor. Bunlar da sağa doğru gidiyordu. Bir yeşilden bir kahverengiden, bir yeşilden bir kahverengiden, kahverengileri sağa doğru, yeşilleri de sola doğru olacak şekilde etrafını tamamen tamamlayacağım. Şimdi örgüyü tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle ahtapot gibi bir şey oldu. Bunları ilk yaptığınızda böyle kıvrım kıvrım duruyor. Şöyle duruyorlar. Bilginiz olsun. Onda herhangi bir problem yok. Ütülediğiniz zaman açılıyor. Bu şekilde tutacağız ve şuradan kaldırıyorum. Şimdi bunun birleştirmesini şöyle yapacağız. Kahverengiyi yeşilin üzerine alıyorum. Bir sonraki kahverengiyi de diğer yeşilin üzerine alıyorum. Şimdi bu burada yukarıda olduğu için bir sonrakinde aşağıda kalacak. Şu şekilde. Şöyle tutalım. Bir sonrakinde hazırlayayım. Yine kahverengi yukarıda. Yeşili bu sefer bakın burada yukarıda olduğu için kahverengi burada aşağıda olacak. Yeşil için de aynı şey geçerli. Burada yukarıda olduğu için burada aşağıda olacak. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle. Yeşil burada yukarıda, burada aşağıda. Şöyle. Burada aşağıda. Burada tekrar yukarıda. Bir sonrakini alalım. Yukarıda. Aşağıda. Yukarıda. Aşağıda. Bakın görüntü bu şekilde olacak.
Tamamını bu şekilde yapıp yukarıdan iğneleyeceğim. Biraz yapayım, tekrar göstereyim size. Şimdi bir kısmının düzeltmesini yaptım. Şöyle bir görüntü olacak. Yanımda mandal gibi bir şey yok. Öyle olsa şuralardan tuttursam daha kolay yapardım ama şimdi şöyle yapacağım. Tamamlayarak, yani örerek devam edeceğim. Birleştirme yaparken, yani bu tarafa geçtiğimde burayı düzenleyeceğim. O şekilde yapacağım. Şimdi dediğim gibi bir altta, bir üstte, bir altta, bir üstte, bir altta, bir üstte olacak şekilde şeyi ayarlıyoruz. Bu geçişleri yapıyoruz. Görüntü böyle olacak. Bakın. Şimdi yukarıda birleştirirken şuradan birleştireyim. Şimdi bir yeşil, bir kahverengi, bir yeşil, bir kahverengi olacak. Aşağıdaki gibi aslında şöyle bir birleştirme olacak. Buradan bir yerden başlayalım. Buralarda 4 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 4 tane buraya sık iğne oluşturuyorum. İlmeği geçirdim. Aynı yere tekrar giriyorum. 1, ikinciye girdim. 2, 3, 4 tane yapıyorum. Daha sonra yeşil, sıradaki yeşile geçiyorum. Hemen akabinde gelen yeşile geçiyorum. Şöyle tuttum. Yeşil olan kısmın birincisine girdim. 2, 3, 4 tane yaptım. Şimdi kahverengiye geçiyorum. Sıradaki kahverengiye düzelterek. Tabii bunları kontrol ederek yapın. Yanlışlık olmasın. Şurada şöyle. Bir, iki, üç, 4 tane. Şöyle. Şimdi yeşile geçiyorum. Dört tane. Bakın bu şekilde birleşecek. Bütün etrafını aynı şekilde tamamlayacağım. Birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi üstüne birkaç sıra sık iğne öreceğim. Bu arada ipim arada kaldı. Oradan çekiyorum şu anda mecburen. Şey yaparken, birleştirirken dikkatli olun. İlk yaptığımız sık iğneyi birleştirdim ve sıradan örmeye devam ediyorum. Şu kahverengi olan ipim bitti. Devamı da olmadığı için yeşile geçtim. Ama önemli olan burada ne yaptığım zaten. Rengi çok fark etmez. Yeşille devam edeceğim. Şu şekilde üzerine örüyorum. Böyle birkaç sıra boyunca devam edeceğim. Şimdi birleşim sağladıktan sonra, yani şu sırada birleşim sağlamıştık. Ondan sonra 3 sıra daha yaptım sadece. Şimdi sap kısımlarını yapacağım. Ondan sonra da astarını vesaire dikeceğim. Çok sevimli oldu. Şöyle. Şimdi onu da nasıl yapalım? Şöyle katlayalım çantayı. Gelmesini istediğiniz yerleri şöyle ortalayarak, eşitleyerek tabii. Mesela bir tanesini şu yeşilin üstüne, diğerini de bu yeşile yerleştirsem eşit olur. Şuradan başlayacağım. Aynı kalınlıkta yapayım. Şunun aynı kalınlıkta yapayım. Sadece çapraz değil, düz yapacağız. Yine aynı şekilde tunus tekniği kullanacağım. İçeriğiyle uyumlu olsun diye. Birinciden
Şunu hizalayarak çıkarttım. Birinciden bir tane alıyorum. İkinciden alıyorum. Üçüncü ve dördüncü. Şimdi düz tunus tekniği şöyledir. Birincisine tek alıyorum. İkinciyi ikili. Tekrar ikili. Tekrar ikili. Yine zincir çekmiyorum. Bu bunun üstünde gibi düşünün. Bir sonrakinin şu çubuk var ya, buna girip bir ilmek alıp çekiyorum. İkinciyi buradan aldım. Yine aynı şekilde bir sonraki uzun çubuktan bir tane aldım. Sonuncusu da şu, ama bunu tek almıyorum. Burası dağınık görünmesin diye şu arkadakiyle beraber alıyorum. 4 tane var tığımızda. Birincisini tek çıkartıyorum. Diğerlerini ikili ikili. Şimdi yine biraz ipi uzattım. Bu bunun üzerinde. Bir sonrakine geçiyorum. İlmek alıyorum. Sıradakine girdim. İlmek aldım. 3 oldu. Sonuncusu da bu, ama bunu şu arkadakiyle beraber alıyorum ki şöyle yandan baktığınızda düzgün dursun diye. 4 tane var. Birincisini tek alıyorum. 2, 2 ve 2. Gördüğünüz gibi bu dümdüz gidiyor. Bu aşağılarda çapraz, sola çapraz ve sağa çapraz tekniklerini görmüştük. Şimdi de düz olanı da göstermiş oldum. İpi uzatıyorum. İkinciden aldım. Üçüncüden aldım. Sonuncusunu da ikili bir şekilde alıp 4 ilmeğim var. Birincisini tek, diğerlerini ikili ikili geri bırakıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Çantanın boyu da istediğim yere geldiğinde şu şekilde şuraya, artık neresiyse şuraya birleştirmesini göstereceğim. Bu şekilde istediğiniz boya kadar devam edin lütfen. Bu kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Çok uzun olmayacak. Bunlar biliyorsunuz hafif de esniyor zaten. Kola da takılır bu. Sorun değil. Şimdi şuraya dikeceğim. Bunu da iğne iplikle yapacağım. O yüzden ipi buradan biraz bırakıp kesiyorum. İçinden çıkartalım. Bir zincir çekeyim. İçinden çıkartalım. Buraya bir iğne takacağım. Şimdi karşıya geçiyorum. Şunun içinden tekrar gireceğim. Şurada küçük boşluklarımız var ya, onları da kapatmaya çalışarak dikeceğim. O yüzden bir geriden alıp şuradan geriden alayım. Şöyle kapattım buraya. Buradan geçiriyorum. Buraya geri giriyorum. Şuradan geçiyorum. Buradan geriye geldiğim zaman şurası kapanıyor. Şu boşluk kapanıyor. Daha muntazam olacak. O yüzden öyle yapıyorum. Şuradan tekrar aşağı inelim. Karşıya geçiyorum.
Bakalım düzgün oldu mu? Evet, şuradan tekrar geçeyim. Evet, bayağı benzedi. Güzel oldu. Bunu arka tarafta şimdi saklayacağım bu ipi ve keseceğim. Sapları bitirdim. Son bir işlem yapacağım. Şu köşeden bir yerden başlayarak iz sürmeyle bir sıra gideceğim ki üst taraf sonradan gevşemesin diye. İpi geçiriyorum. Bir sonrakine geçip çıkardığım ipi tığımdakinden kaydırıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Tığımdakinden kaydırıyorum. Yani buna iz sürme diyoruz veya ilmek kaydırma. Şöyle bir sıra devam edeceğim. Bunu da ileride hani çantanın ağzı gevşeme yapıp da kötü görünmesin diye yapıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Başladığım noktaya geldim. Burada ipi kesiyorum, artık birleştirip bırakacağım. İpi çıkardım. Bunu iğneyle yapsam daha kolay olacak. Orası biraz sert çünkü. Başladığım nokta burası. O ilmeğe şu şekilde giriyorum. Ve ipin çıktığı yerden aşağıya geçiriyorum. Düzgün bir şekilde kapattık. Bunu da burada saklayalım. Ondan sonra da keselim. Çantamızın yapımını tamamladık. Şöyle göstereyim. Gayet keyifli bir çalışma oldu. Umuyorum sizler de yaparsınız. Eğer satış yapıyorsanız hayırlı bol satışlarınız olsun inşallah. Umuyorum bu modelden de hem kullanırsınız hem de satarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.